Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. 100 gram 300 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Modelin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi çıkararak başlayalım. Bu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayıp modelimizi tam kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Siz de yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacaksınız. Şöyle sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ilmek benim için yeterli. Bir tanesini çıkardım. Şu anda toplamda şişimde 23 ilmeğim var. 23 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak birkaç sıra lastik yapacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Ama bu lastik bir ters bir düz lastiğe daha da bir güzel duruyor üstünde model. Birbirini tamamlıyor. Onun için ben bugün bunu göstermek istedim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle lastiğimi birkaç sıra tamamlayacağım. Daha sonra üzerine modelimizi kuralım. Evet. Şöyle birkaç sıra tamamlayayım ben. Evet, lastiğimizi şöyle birkaç sıra tamamladık. Hemen modelimizi kurmaya geçelim. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Hep bu 2 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. 1, 2, 3, 4 ilmek ters olarak ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters olarak ördüm. Sıradaki bakın düz ilmeğime denk geldi. Bu ilmeğimi ilmeğin içinden değil bir altından, bakın şuradan bir altından girerek örüyorum. Bir altından ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Tekrar 5 ters ilmek, 1, 2, 3, 4, 5 ters ilmek ördüm. Kenarda 4 ilmek yapıyoruz. Kenar ilmeği ile 5. Aralarda 5 ters ilmek örelim. Daha sonraki bakın sıradaki düze geldiğimizde ilmeğin içinden değil bir altından, alttaki boşluktan, bakın şöyle bir ip kalacak arada. Alttan girdim ve ilmeğimi ördüm.
Yani bir ilmek Selanik örüyoruz arkadaşlar. 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters olarak ördüm. Sıradaki düze gelince ilmeğin içinden değil, bir alttan, şuradan düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Kenarda yine sıra sonunda da 4 ters ilmekle bitiriyorum. Sıra başında da 4 ters ilmek ördük kenar ilmeğinden sonra. Sıra sonunda da 4 ters ilmek ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizi ilk sırada bu şekilde ayarladık. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Yani örgümüzün arka yüzünde hep aynı işlemler. Ön yüzünde de aynı işlem, arka yüzünde de. Çünkü iki sıradan oluşan bir model. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 düz ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4 düz ilmek ördük. Daha sonra şu alttan ördüğüm ilmeğe gelince bunu da ters olarak örüyorum. Normal ilmeğin içinden ters ördüm. 5 düz, 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki şu ters olan ilmeğimi yani ön yüzünde bir alttan örmüştüm. Bunu da yine ters olarak örüyorum. 5 düz ilmek. Modelimiz çok kolay ve güzel bir model. Özellikle erkek örgülerinde çok yakışacağını düşünüyorum. Onun için de böyle bir renk tercih ettim. Size de fikir olsun. Kenarda yine 4 düz ilmeğim vardı. Onu ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Arka yüzünde hep bu şekilde yapacağız. Düzleri düz, ters ilmeğimizi de ters olarak öreceğiz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Yine aynı işlemi yapıyoruz ön yüzünde. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenarda 4 ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğinden sonra zaten ilmeklerimiz kendini gösteriyor. 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki Selanik ilmeğimi ilmeğin içinden değil, bir altındaki boşluktan, bakın şuradan, buradan değil, buradan girerek ördüm ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. Arada 5 ters ilmeğimiz var. Düz ilmeğe gelince ilmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan, bakın buradan değil, buradan ördüm ve şişimden bıraktım. 5 ters ilmek, düz ilmeği ilmeğin içinden değil, bir alttaki boşluktan ördüm, sol şişimden bıraktım. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Tabi model ilerledikçe şu Selanik ilmekler daha kabarık kabarık duracak. Şu anda pek belli değil. Daha ön yüzünde ikinci kez kuruyoruz yani modeli. O yüzden pek göstermiyor şu Selanikler. Selanik ilmeğimi ördükten sonra ilk 4 ilmek ters örüyorum sıra sonunda. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın ortadaki boşluklarda 5 ters ilmeğimiz var. Buralarda 5 ters ilmeğimiz var. Sıra başında ve sıra sonunda da 4 ters ilmeğimiz var. Model kurarken bu şekilde ayarlanıyor arkadaşlar. Onun için 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek ekliyoruz. Model böyle denk gelmesi için. Lastik başlarken de arka yüzünde ters ilmekle başlarsak, bakın ön yüzünde bu şekilde tam denk geliyor şöyle düz ilmeklerimize. Arka yüzünde ilk ilmeğimiz kenar ilmekten sonra ters olarak başlamıştım. İlk ilmeğim ters, düz, ters, düz diye başlamıştım. Ön yüzünde bu şekilde denk geliyor.
Bu da size bir püf noktası. Şöyle denk gelmesi de şu düz ilmeklere devamını oluşturuyor ve harika bir görüntü oluyor. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters ilmeğimiz var. Pardon, düz ilmeğimiz var. 4 düz ilmek ördüm. Sıradaki tek ilmeğim, Selanik ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 5 düz ilmek, aralarda 5 yapıyorduk. 5 düz ilmek ördüm. Tek olan tersimi de tekrar ters olarak ördüm. 5 ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm. 5 düz ilmek ördüm. Bir tane ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi arka yüzünde. Düzleri düz, tersimizi ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda 4 düz, 1 kenar ilmeği ördüm. Evet, modeli 2 kez tekrarlamış olduk. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Ön yüzünde hep aynı şekilde, arka yüzünde de aynı şekilde yapıyoruz. Farklı işlemimiz yok. Dediğim gibi model ilerledikçe şu Selanikler kendini gösterecek harika bir model. Modelimizin başlangıcı, lastik ayarlaması bu şekilde. Bir de size ilerlemiş halini göstereyim. Daha önce yapmıştım. Bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu da yine aynı şekilde başladım. Bir ters bir düz lastik üzerine lastiği arka yüzünde başlarken kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimizi ters yapıyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet, modelimiz böyle. Dediğim gibi bakın Selanik ilmekler model devam ettikçe kabarmaya başladı. Şöyle kabarık kabarık görünüyor. Daha şöyle birkaç sırada pek kendini göstermiyor. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor. Benim gösterdiğim gibi yaparsanız aynı şöyle bir görüntünüz olacak. Evet, püf noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar, lastik yapımına şu model kurarken, yani lastikte arka yüzünden başlıyoruz. Lastiği bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Ön yüzünde model kurarken bak Selanikler bakın tam düz ilmeklere denk geliyor. O da birbirinin devamıymış gibi güzel bir görüntüsü var. Yani siz de tabii ki istediğiniz lastiği tercih edebilirsiniz. Ben bu hoşuma gitti. Bu şekilde kullandım. Sizinle de bu şekilde göstermek istedim. Yani renk olarak da model olarak da erkek örgülerinde tercih edilecek güzel bir model ve de oldukça kolay. Yani yelek yapılabilir, hırka yapılabilir, şöyle boğazlı kazaklar yapılabilir, kışlık pufuduk pufuduk böyle. Gayet güzel olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.